Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cluedo nasıl oynanır onu anlatacağız. Hazırsanız hemen kutuyu açarak oyun tanıtmaya başlayalım. Şöyle bir adet oyun alanımız çıkıyor. Şöyle 6 adet piyonumuz çıkıyor. Şu şekilde 2 adet zarımız çıkıyor. Şöyle cinayet aletlerimiz çıkıyor. Şöyle oyun nasıl oynanır kılavuzumuz çıkıyor. Onun dışında şu şekilde ipucu kartlarımız var. Bu şekilde karakter kartlarımız, silah kartlarımız ve olay yeri kartlarımız var. Onun dışında şu şekilde her oyuncunun önüne verdiğimiz ve suçluyu, olay yerini ve silahı yazdığı ipucu defteri var. Şu şekilde çözüm zarfımız var. Bunun içine suçluyu, silahı ve olay yerini koyuyoruz. Hazırsanız oyunun kuruluşuna geçelim. Kuruluşumuz bu şekilde oluyor. Gördüğünüz üzere her piyonu oyun alanında bakın. Başlangıç noktalarını yerleştiriyoruz. Daha sonra karakter kartları, silah kartları ve olay yeri kartlarını hepsi yüzü kapalı olacak şekilde karıştırıyoruz. Hepsinden birer adet bakmadan çektikten sonra bunu çözüm zarfımıza koyuyoruz. Bu kapalı olacak şekilde kalıyor. Oyunu kazanmak için bu çözüm zarfındaki 3 tane olay yeri ipuçlarını bulmamız gerekiyor. Karakteri, silahı ve olay yerini yani. Daha sonra bu kartları kendi işlerinde karıştırıyoruz. Ve diğer oyunculara dağıtıyoruz. Diyelim 3 kişilik bir oyun olsun. Bazı oyuncularda fazla kart gelebiliyor. Onlar da daha avantajlı oluyor. Bakın mesela bu durumda şu iki oyuncuya daha fazla kart gelmiş oldu. Her oyuncuya bir adet ipucu defteri veriyoruz. Bunları her el geldiğinde kendi elindekiler ve sorduğu sorulara göre çarpı koyup doğru ipucunu bulmaya çalışıyor. Oyuna ilk kimin başlayacağını belirlemek için bir adet zar atıyoruz ve en büyük atan oyuncu oyuna başlamış oluyor. Daha sonra ilk başlayan oyuncu diyelim mavi oyuncu başlamış olsun. Bakın 7 attı. Oyunda amacımız her odaya girip şu şekilde soru sormak. Diyelim mavi oyuncunun elinde şu deste olsun. Solumuzdaki oyuncuya kim, hangi silahla ve nerede bu 3 sorunun cevaplarını soruyoruz. Yani şu şekilde diyelim bilardo odasına gelmiş olayım ya da 7 atıp ben nereye gelebilirim şu anda? Bakın kış bahçesine girebiliriz. Her oyun yerine de kapıdan girmemiz gerekiyor bakın. Şöyle kapı yerleri var. Kapıdan girdikten sonra kış bahçesi. O bulunduğumuz yerle ilgili soru sorabiliyoruz. Yani şu şekilde kış bahçesinde kurşun boruyla Green cinayeti işlemiştir. Bana bunun şeylerini göster diyoruz yanımızdaki oyuncuya. Bu şekilde bizim solumuzdaki oyuncu bize elinde eğer kış bahçesi veya diyelim Şam'dan ve Green olsun. Eğer birisi varsa bakın şu anda benim elimdeki destede yok. Bu durumda onun solundaki oyuncuya geçiyor sıra gösterme sırası. Bir şekilde birinin göstermesi gerekiyor yani. Bakın elinde kış bahçesi var. Bu durumda o soran oyuncuya diğer oyuncular görmeyecek şekilde bu kartı göstermesi gerekiyor ve o kişi de burada işaretliyor. Zaten elinizdeki kartlara göre bir işaretleme yapıyorsunuz. Bunu tabii ki de diğer oyuncuların görmemesi gerekiyor. Bu şekilde sıra soldaki oyuncuya geçiyor. Yine o atıyor. Bu şekilde tahmin edene kadar yani devam ediyoruz. Her odaya girdiğimizde bir silah ve bir kişi bir de olay yerini söylüyoruz. Ayrıca bakın şöyle ipucu numaraları var zarlarda. Onlar gelince şöyle yapıyoruz. Bakın şu ipucu kartlarından çekiyoruz. Bu şekilde tahmin etmesini istediğimiz bir karakterin adını söyleyebiliyoruz. O kimdeyse bunu söylemek zorunda. Tabi bu çıkınca diğer oyuncular da bilmiş oluyor. Veya bir oda söyle. Bu şekilde kartlar gelebiliyor. Eğer ki doğru bildiğimizi düşünüyorsak bu zarftaki karakteri, silah ve olay yerini bir tahminde bulunuyoruz. Tahminimizi sesli söylüyoruz. Ve daha sonra zarfın içine bakıyoruz. Diyelim ne olsun? Mustard, Şam'dan balo salonu tarzı olsun. Bakın bakıyoruz değil. Diğer oyunculara söylemeden bunu zarfa yine koyuyoruz. Ve biz oyundan çıkıyoruz. Ama diğer oyuncular oyuna devam ediyorlar yine aynı şekilde. Bu şekilde bu zarftaki kim, hangi silahla ve nerede sorularını bilen oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Bu da bu şekilde farklı, keyifli bir dedektif oyun diyebilirim.
Ayrıca şöyle bir şey daha var. Diyelim biz kış bahçesine geldik. Burada tahminde bulunduğumuzda diyelim White diyelim. Şam'dan diyelim balo salonu diyelim. Bakın White'ı o odaya alıyoruz. Yine Şam'dan da oraya alıyoruz. Daha sonra White buradan devam ediyor oyuna. Bir de şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Diyelim 12 attım. Ben buradayım. Buraya girdikten sonra yine 12'yi tutmasına gerek yok. Bir şekilde eğer ki bilardo odasına zarımız yetiyorsa girebiliriz. Daha fazla oynamaya gerek yok. Yani bakın burada bize ihtiyaç olan kaç? 1, 2, 3, 9 bize yeterli. Ama 10, 11 ve 12 ile yine bilardo odasına girebiliyoruz. Ama daha sonra oynayamıyoruz. Onun dışında şöyle geçitlerimiz de var. Bakın. Salona gizli geçit yazıyor burada. Kış bahçesinden sıra bizdeyken salona geçebiliriz. Salonu tahmin yapabiliriz. Bu da bu şekilde bir oyundu arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.